Herkese merhaba. Yepyeni bir indikatör anlatımıyla daha beraberiz. Yepyeni diyorum çünkü gerçekten de bu yeni bir indikatör. Profit Maximizer'ı anlatmaya çalışacağım bu programda sizlere. Ben Kıvanç Özbilgiç. Profit Maximizer aslında bilinen iki önemli stop loss indikatörünün birleştirilmesiyle oluşuyor. Bir tanesi zaten kanalımda anlatımını bulabileceğiniz süper trend indikatörü. ATR bazlı bir indikatör ve tek bir çizgiden oluşuyor. Diğeri ise Anıl Özekşi'nin bizlere sunduğu, kazandırdığı diyelim piyasalara MOST indikatörü. O da iki çizgiyle oluşuyor ve belli bir yüzdeyle stop loss'u takip ediyor. Hareketli ortalama var içinde. Profit Maximizer ise bu iki indikatörün deyim yerindeyse güçlerinin birleştirilmiş hali aslında. Yani Profit Maximizer'ın içinde hem ATR tabanlı çizgi var hem de hareketli ortalaması var. Yani ikisi bir araya gelmiş, güçlerini birleştirmiş diyebiliriz. Peki buradaki amaç ne? Neden iki indikatörü bir araya getirdik veya bu indikatörlerin özellikleriyle harmanlayıp yeni bir indikatör oluşturduk? Profit Maximizer'ı geliştirmeye çalıştığımda aslında belli amaçlarım vardı. Bu herkesin aslında normalde indikatörlerle biz sistemler geliştirmeye çalışıyoruz ama tek başına çoğu zaman yeterli olmuyor. Tek başına yetebilen bir indikatör olsun ve yüksek kar yüzdesi getirsin, en az süper trend ve MOST gibi, çünkü ikisi de çok bilinen ve gerçekten yüzde olarak doğru karar veren, yatay piyasada belki biraz yanlış hamleler yapsalar da genel olarak trendi takip eden ve yapışan indikatörler. Peki bunu yaparken başka ne amacım vardı? Daha az işlem ve daha az komisyon üreten tabii ki bir indikatör oluşturmaya çalıştım. Yani aslında içinde bir trading sistemi tek başına yetebilen aslında hedeflerden bir tanesiydi. Ve daha yüksek işlem başarı yüzdesi, karlı ve zararlı işlemler var biliyorsunuz. Bunlardan daha yüksek oranda karlıları olsun istedik. Peki bunun en önemli aslında çıkış noktası da yatayda düşülen tuzakları azaltmaktı. Amaçlardan bir tanesi de Profit Maximizer'da, bu anlamını da zaten isminden alıyor. Bunu da anlatacağız. Şimdi kısa birkaç ekran görüntüsü göstermek istiyorum. Özellikle atası olan süper trendle bağlantısını görmeniz adına. İkisi de şu anda standart ayarlarıyla açılmış, default ayarlarıyla hiç yani optimizasyon yapılmadan açılmış indikatör. Profit Maximizer biraz daha geç giriyor süper trendten işleme ama bunu ayarlayabilmek mümkün, onları da göstereceğim. Optimize etmek mümkün. Aynı ayarlarla açıldığında bakın süper trend altta ne kadar çok yatay piyasada özellikle al ve sat sinyali oluşturmuş. Bu yatay sinyallerin çoğu zarar oluyor biliyorsunuz. Ama trend bulduğunda da bayağı güzel giriyor. Ama Profit Maximizer işte bu yataydaki sinyalleri mümkün olabildiği ölçüde azaltıp daha az tuzağa düşmemizi sağlamaya çalışıyor. Amaçlarından bir tanesi bu. Başka bir grafik daha karşımızda. Bu sefer Bitcoin grafiği var 4 saatlikte. Burada biraz daha uzun vadeli grafikte süper trendin standart ayarlarıyla PMAX'in ayarlarını yine karşılaştırmak istedim. Ama burada şöyle bir şey yaptım. Aslında bir sonraki grafikle başlayalım. Evet, burada mesela süper trend ve PMAX'i karşılaştırırken standart ayarlarla, default ayarlarla yaptım. Ama PMAX'in içinde hareketli ortalamanın türünü değiştirebilen bir özellik var. Buna rağmen şu anda standart ayarlarıyla yine de PMAX süper trende göre gördüğünüz gibi daha az sinyal üretiyor, özellikle yatay piyasada. Ama bu sinyalleri çok daha azaltabilmek mümkün. Daha orta vadeli, uzun vadeli bakabilmek ve o trendleri yakalayabilmek PMAX ile mümkün. İçindeki hareketli ortalamayı değiştirerek gördüğünüz gibi süper trendin verdiği birçok hatalı sinyali ve bunların çoğu zarar, yataydaki özellikle bakın ne kadar çok sell buy var. Yukarıda da PMAX'i standart ayarlarıyla sadece hareketli ortalaması içinde değiştirilmiş görüyoruz. İçinde vidya kullanılmış haliyle bakın ne kadar seyrek sinyal veriyor. Daha böyle orta vadeli bir bakış sağlayabilir. İçindeki bu farklı tür hareketli ortalamalarla farklı tarz trade anlayışlarına hitap edebilir belki. Bunları beraber bu videoda karşılaştırmalı olarak göstereceğiz. Karşılaştırma demişken aslında PMAX, MOST ve süper trendi performans karşılaştırmasıyla öncelikle başlamak istiyorum indikatör anlatımına. Bunların aslında şu alttaki şeylere aldanmayın, grafikleri, onlar sadece örnek, öyle bir şey yok. Burada birazdan beraber göreceğiz. Onlar örnek teşkil etsin diye gösterildi.
böyle kondu. O yüzden şimdi madem ataları Most ve Supertrend onların özelliklerini harmanlayarak geliştirildi, onları bir anlamda performanslarını geriye dönük testlerle karşılaştıralım, bakalım neler var. Şimdi tabiri caizse atalarıyla Pmax'i kapıştıracağız. Yani performanslarını ölçmeye çalışacağız. Acaba ne gibi farklar var? Nasıl bir artı getiriyor Pmax bizlere? Beraber inceleyelim. Şimdi ilk olarak Supertrend'in, Most'un ve Pmax'in hiç oynanmamış default ayarlarıyla, yani açtığınız anda karşınıza çıkan standart ayarlarıyla Endeks 60 dakikalık grafiklerde, yani son bakıyorum son bir yıldaki getirilerini, performansını ölçmeye çalışalım. Son bir yıldaki performanslarına göre burada Supertrend'in, Pmax'in ve Most'un yaptığı işlemler var. Bakın yaklaşık, aslında çok uzak değiller. Yani hepsi bir şekilde endeksi aslında yenmiş. Burada Pmax orta sırada. Peki burada nasıl bir fark var? Yani neye bakmalıyız aslında? Burada önemli olan nokta bence buradaki işlem sayısı. Yani daha az işlem yaparak Pmax neredeyse aynı başarıyı elde etmiş. Daha az işlem neden önemli? Çünkü daha az slippage, yani kaymaya maruz kalacaksınız ve daha az komisyon ödeyeceksiniz. Daha az işlemde bu işlem sayısını optimize ederek arttırmak, azaltmak tabii ki mümkün. Ama daha az işlemde standart ayarlarla neredeyse aynı getiriyi getiriyor. Supertrend'i yenmiş, Most'a yenilmiş aslında, bunu söyleyebiliriz. Ama her şekilde endeksin üzerinde bir getiri getirmiş. Burada kırmızıyla Pmax'in endeksle alakalı işlem yaptığında short ve long ikisi de dahil, daha anlamlı olsun diye görebiliyorsunuz. Şimdi başka bir taneye daha geçelim. Sırayla gidelim buradan. Bu sefer Türk Hava Yolları 60 dakikalık üzerinde bakacağız. Bu sefer standart değil de optimize edilmiş, yani iyileştirilmiş ayarlar üzerinden, bir ortalama üzerinden gideceğiz. Nasıl? Yani Supertrend'in, Pmax'in ve Türk Hava Yolları'nın getirilerinin ortalaması alınmış hali. Çünkü bir sürü optimizasyon yapılıyor, binlerce arka planda ve optimizasyonların sonuçlarının ortalama bir şey geliyor ve biz de buna göre fikir yürütüyoruz. Buradaki amaç Pmax üzerinde değil. Buradaki amaç diğer indikatörlerle karşılaştırmak, artı eksisine bakmak. Burada gördüğünüz gibi Pmax ortalama getiri olarak, yüzdesel olarak hem Supertrend'in hem de Most'un önünde gidiyor ve bunu bakın 82 ortalama işlemle yapıyor. Yani burada yaklaşık 110'ar tane Most ve Supertrend işlem açmış. Bu, biz Türk Hava Yolları'nın 60 dakikalık grafiğindeyiz. Genelde buradaki aslında temel olay şu. Bakın, çok önemli belirtiyorum, bunu söylemek zorundayım. Pmax'in aslında optimize edilebilir 3 farklı parametresi var sayısal olarak. Bir de hareketli ortalama var ama onu saymıyorum. Diğerlerinin ise 2'şer tane var. Bu Pmax'e çok önemli bir avantaj sağlıyor normalde. Normalde Pmax'i siz optimize ettiğinizde genelde Supertrend'den ve Most'tan yüksek veriler elde edeceksiniz. Fakat ben burada adaleti sağlamak adına Pmax'in ATR parametresini default değer, yani 10 olarak sabitledim. Diğerlerini optimize ediyorum. Çünkü 2 tane burada parametre Most'a optimize ediliyor. 2 tane Supertrend'de, Pmax'in de bir tanesini sabitleyip 2 tane yaptım adaletli olsun diye. Eğer çünkü Pmax'i 3. parametreyi de optimize ederseniz normalden, yani normal olarak diyeyim, o zaman her seferinde Most'u ve Supertrend'i zaten yeniyor. Ama ben diyorum ya, adaleti sağlamak için parametre sayılarını aynı sayıda optimize ettim. O yüzden de hani burada daha Pmax'in getirileri daha düşük gözüküyor normalden. Ama 3 parametreli yaptığınızda daha yüksek gözükecektir. Bu biraz daha böyle adaletli bir karşılaştırma olsun istedim. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi burada Supertrend ve Most'un işlem sayısından daha az işlem yapmasına rağmen onlardan daha fazla getiri elde etmiş. Burada Pmax sadece periyodunu ve ATR çarpanını optimize ettik. ATR periyodunu optimize etmedik. Bunun optimizasyon bölümünde biraz daha detaylı olarak anlatacağım sizlere. En sonda o ilgilenenlere, burada sadece performans karşılaştırıyoruz. Evet, bir sonraki tablomuza geçelim. Türk Hava Yolları'nın son bir yıllık günlük grafiğinde Pmax ortanca, Supertrend daha çok getiri elde etmiş. Fakat Supertrend'in ortalama işlem sayısı 40 iken, Most'un 30 iken yine Pmax daha az işlemle yine makul bir getiriyi elde etmeye çalışmış burada. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki, evet,
BIST 100 endeksi günlük. Günlük grafiklerde PMAX yine aşağı yukarı ortanca, yani orta sıralarda kalıyor. Ama yine işlem sayısına bakarsanız ve başarılı işlem oranına bakarsanız burada mesela Süpertrend'in yaklaşık 26'ya 28'lik bir skoru var, karlı ve zararlı. 9 işlemde bunu başarmaya çalışmış. 9 karlı, 7 zararlı işlem ortalama olarak. Bu birçok optimizasyonun ortalaması olduğu için biraz daha anlamlı bir karşılaştırma olduğunu düşünüyorum. Yani burada dediğim gibi PMAX'in bir optimize edilebilir daha parametresi var ama ben adaletli olsun diye yapmıyorum. Yoksa normalde burada da PMAX Süpertrend'i yenecekti. Evet, bir sonrakine geçiyorum. Günlük barlarda dolar TL. Dolar TL'yi merak edenler için günlük barlarda bakın oldukça az işlem yapıyor son bir senede günlük barlarda. Ama getiri olarak en yüksek getiriyi yine sağlıyor. Başarılı işlem oranı da diğerlerinden daha iyi PMAX'in. Devam edelim Süpertrend, PMAX ve MOST karşılaştırmasına. Bu sefer BIST 30 endeksini günlük karşılaştırmak istiyorum. Günlük barlarda Süpertrend'in optimizasyon edilmiş halinin ortalama getirisi daha fazla. Yine PMAX ortanca ama Süpertrend'e yakın. Ama burada yine tekrar ediyorum iki tane parametre optimize edildi. Üçüncü edilse PMAX geçecekti. Fakat burada yani ikişer parametre hepsinde edilmesine rağmen yine işlem sayısına bakarsanız ortalama işlem sayısı çok daha azaldı. Bu şu anlama geliyor. Sadece buna bakarak yatayda daha az işlem yaptığını söyleyebiliriz. Burada PMAX'in içindeki hareketli ortalamayı değiştirmedim. Onu değiştirerek çok daha güzel sonuçlar elde etmek mümkün. Optimizasyon bölümünde anlatacağım. Evet, devam ediyorum. Yine günlük barlarda evet bunu yapmıştık. Bunu atlıyorum arkadaşlar. Bir sonraki evet Bitcoin'in burada 240 dakikalık barlarda PMAX'in ve MOST'la Süpertrend'in optimizasyon karşılaştırmasını yaptığımızda bayağı önemli bir fark geliyor. Gördüğünüz gibi aradaki fark, burada ben son kaç ayı yaptığımı hatırlamıyorum. Bakayım. Evet, yani yaklaşık son bir yılda elde edilmiş bu. Son bir yılın sonuçları. PMAX'te çok daha az işlem var bakın. Çok daha fazla başarılı işlem var. Burada mesela başarılı işlemlerin sayısı Süpertrend'in zarar ettiren işlemlere göre daha az. Aynı şekilde bu MOST'ta da geçerli ama PMAX'te başarılı işlemlerin ortalaması zarar ettiren işlemlerin ortalamasından daha fazla ve PMAX bunu çok daha az işleme girerek yapıyor. Yani aslında tek bir indikatörün bir sisteme dönüştürülmesi hali gibi oldu. Sağ olsun Anıl Özekşi ve çok bilinen ATR bazlı Süpertrend'in ikisinin güçlerinin birleştirilmesi gibi oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Son bir karşılaştırma daha var. Onu da yapalım, onu da görelim. Bu da 60 dakikalıkta yine Bitcoin'in son bir yıllık eğer PMAX ile işlem yapılsaydı optimizasyonu karşılaştırması, yine PMAX açık ara diğerlerine oranla önde. Burada ilk defa ama işlem sayısı Süpertrend'den az ama MOST'un önüne geçmiş. Burada biraz daha fazla işlem yaptırmışız PMAX'e 60 dakikalıkta. Demek ki Bitcoin bile bayağı işlem yaptırıyor PMAX'e. Ama dediğim gibi içindeki hareketli ortalamayı mesela üssel değil de variable yaptığınızda, video yaptığınızda çok daha az işlem yapar. Son kez söylüyorum, biz burada hepsinin ikişer parametresini optimize ettik. PMAX'in 3. parametresini etmedim. Etsem çok daha büyük farkları oluyor. O zaman anlamsız bir üstünlük olurdu. O zaman doğru bir karşılaştırma olmazdı bana göre. O yüzden PMAX'in parametrelerinden bir tanesini sabitledim arkadaşlar. Evet, karşılaştırma bu kadar. Şimdi tekrar videomuza dönelim. Bir trading sisteminin başarısını aslında ölçen birkaç önemli başlık vardır. Kar maksimizasyonunu sağlamak istiyorsanız işlem sayısına, karlı işlem oranına ve yüzde getiriye konsantre olursunuz. Genelde insanlar en çok yüzde getiriye ele alır ama işlem sayısı ve karlı işlem oranı da önemli kriterlerdendir kar maksimizasyonunda. İşte PMAX bu sorunu çözmeye çalışıyor. İşlem sayısını düşürerek, karlı işlem oranını artırarak aynı veya daha fazla getiriyi sağlamaya çalışıyor. Adı da üstünde Profit Maximizer aslında. Peki ama Profit Maximizer nasıl birleştirdi bu iki indikatörü? Önce hesaplama mantığını kısaca Süpertrend'den başlayarak anlatmak istiyorum. Süpertrend indikatörü biliyorsunuz ATR bazlı bir indikatör. Belli bir ATR uzaklıktan fiyatı sürekli takip ediyor. Tek bir çizgisi var. Hesaplamasını ve mantığını anlatmıştım ama kısaca ortalama fiyatın belli bir miktar gerisinden, yani
ATR'nin 3 ile çarpılmış halinden gerisinden veya ilerisinden takip ediyor. Eğer al pozisyondaysa aşağıda takip ediyor, SAT'ta yukarıda. Eğer terse bir hareket olursa da olduğu yerde ölü taklidi yapıyor tıpkı ve bekliyor. MOST indikatörü de buna aslında benzer. O da bir hareketli stop loss indikatörü ama içinde ATR yok. İçinde bir hareketli ortalama var ve hareketli ortalamayı belli bir yüzde mesafeden takip ediyor. Aynı şekilde hareketli ortalama dönüş yaptığında da yerinde bekleyip kesişimin gelmesini ve sinyalin tersine yani trend değişimini bekliyor. İşte Profit Maximizer, MOST'un bu hareketli ortalama ve arasındaki yüzdeyle kesişiminden ve süper trendin ATR'sinden esinlenerek ikisinin güçlerini birleştiriyor ve içinde belli bir hareketli ortalama var. Onu belli bir yüzdeyle değil de MOST'taki gibi ATR ile takip ediyor. Ve böylece yatayda daha az işleme sebep oluyor. Yani birbirinden bağımsız, birbirine yakın anlamlı iki hareketli stop loss indikatörünü bir sistemde birleştirmiş oluyoruz bir anlamda. İkisinin güçlerini birleştiriyoruz. Zaten sizler de gördüğünüz backtestlerde genel olarak yani bazen mesela gerisinde kalsa dahi performans olarak ki 3 optimizasyonlu parametrede kalmıyor. Gerisinde kalsa dahi mutlaka ama mutlaka daha az işlemle bunu başarıyor. Şimdi dilerseniz biraz PMAX'in hesaplama mantığına değinelim. İlk olarak hareketli ortalamamız 2 tane çizgiden oluşuyor PMAX. PMAX üzerinde ise bu bizim için bir al koşulu aslında ve hareketli ortalamayı belli bir ATR mesafeden PMAX takip ediyor. Nedir bu ATR? 10 ATR'nin 3 ile çarpılmış haliyle takip ediyor standart ayarlarda. Hareketli ortalamada süper trendin ruhuna sadık kalarak ortalama fiyatı baz alıyor. Yani HL bölü 2'yi. Hareketli ortalamayı üssel olarak kullanıyoruz ve 10 barlık standart hareketli ortalama var ama bunlar daha hareketi hızlandırmak veya yavaşlatmak için değiştirilebilir. Üssel hareketli ortalama yerine farklı hareketli ortalama seçenekleri var. Nasıl kullanılacağını göstereceğiz. SAT koşuluysa hareketli ortalamamız PMAX'in altına indiğinde, PMAX çizgisinin altına indiğinde gerçekleşiyor ve hareketli ortalamayı PMAX yukarıdan hareketli ortalamanın ATR'nin 3 katı mesafeden takip ederek hareketli ortalamayı trendi takip etmeye çalışıyor ve eğer terse dönerse de onu olduğu yerde bekliyor. PMAX'in içindeki hareketli ortalama türlerinden bahsedeceğim. Bunu hem indikatörün açılışını göstermek istiyorum sizlere. Hem TradingView hem de Matrix'te göstereceğim. Aynı zamanda Matrix IQ versiyonunu da paylaşmıştım. Onda da kullanabilirsiniz indikatörü. Hareketli ortalama türleri içinde tam 8 tane hareketli ortalama var. Bunlar standart olarak SMA yani basit hareketli ortalama, EMA yani üssel hareketli ortalama, WMA yani weighted ağırlıklı hareketli ortalama, TMA triangular yani üçgensel hareketli ortalama, ortalardaki barları daha dikkate alan, VAR dediğimiz vidya aslında değişken hareketli ortalama, yatayda daha iyi performans verdiğini düşünüyorum. ZLEMA yani Zero Leg Moving Average dediğimiz var. Bir de Wilder'ın hareketli ortalaması var. Burada bir de TSF dediğimiz True Strength Force var. Bu da aslında bir hareketli ortalama değil ama lineer regresyonla alakalı bir ortalama. Şimdi bunlar Matrix'te zaten standart olarak vardı. Ben bunların nasıl yapılacağını sizlere video halinde anlatacağım. Aynı zamanda TradingView'da da kullanımını göstermek istiyorum. Burada lütfen kırmızıyla boyadığım renklere çok dikkat edelim. Bunları belki bu videonun yanında eğer yapabilirsem anlatırken size devamında köşede yine bu fotoğrafı bulundurmaya çalışacağım. Burada basit için S, üssel için E, ağırlıklı için W, üçgensel için TRI, değişken için VAR, Zero Lag için ZL, Wilder için WW ve True Strength Force için TSF kullanılıyor. Ve standart olarak 10 barlık hareketli ortalama var içinde. Şimdi biraz nasıl yapıldığını gösterelim. İlk olarak Matrix'teyiz. Grafik açıkken KHN menüsünden indikatör Builder'a tıkladığımızda burada karşımıza geçen pencereden sizlere bu videonun altında paylaşacağım dosyalardan bir tanesi olan PMAX MIB dosyasını al yaptığınızda indirilenler bölümünde direkt göreceksiniz. Zaten diğer dosyalar gözükmeyecektir. Sadece indikatör Builder gözükür.
Bunu tıkladığınızda, aç dediğinizde, ben de tabii kayıtlı olduğu için çıkmayacak ama sizler de direkt karşınıza PMax'in orijinal hali burada bu şekilde karşınızda olacaktır. İşte burada hareketli ortalamalardan bahsediyorduk. Standart ayarlarla kaydet diyerek sonra grafik üzerinde gösterebilirsiniz. Burada parametreleri, ATR periyodu, katsayısı, ATR çarpanı ve hareketli ortalama periyodu sizi karşılayacak. Bunları standart olarak şu anda açıyorum karşımda ve PMax indikatörünün ayarlarıyla nasıl oynandığını hem gösterelim. Burada bakın E harfi var, büyük, biraz daha büyük harfle göstereyim, sizler de rahat görün. Evet, burada bakın tek bir yer var, bu 4. satırda. Bunu E yerine burada sağda gördüğünüz, yukarıda sağ üst köşede gördüğünüz harflerden biriyle değiştirirseniz, mesela S yaparsanız simple, W yaparsanız ağırlıklı, ZL yaparsanız zero lag, var yaparsanız video şeklinde içindeki hareketli ortalama değişir. Diğerlerini az önce söylemiştik. Yani siz burada hareketli ortalamanın ne olmasını istiyorsanız o hareketli ortalamaya geçebilirsiniz. Bu arada tavsiyem şudur ki, eğer yatay piyasa olacağını düşünüyorsanız kaydet dedikten sonra burada uygula demeniz içindeki hareketli ortalamanın değişmesi için yeterli. Yatay piyasalarda genelde variable'ı kullanmanız daha avantajlı olacaktır. Çok daha az işlem yaptıracaktır PMax'e. Ayrıca hızlı hareket etmesini istiyorsanız üssel, ağırlıklı veya zero lag'dan birini seçebilirsiniz. Yine ağır hareket edenler arasında Wilder hareketli ortalaması var. TSV ve diğer basit hareketli ortalamaysa biraz daha orta halli hareket eder. Burada sizin sinyallerinizin normalde, çünkü sinyali geciktirir hareketli ortalamanın hızı. Eğer hareketli ortalamayı hızlı seçerseniz daha erken sinyal alırsınız ama daha çok fake'e yakalanırsınız. Hareketli ortalamayı biraz daha yavaş hareket eden alırsanız o zaman trendlere biraz daha geç girmenizi sağlayabilir. Burada PMax'in İstediği aslında trendi zirvede bırakıp dipte girmek değil. Tabii ki mümkün olduğunca bunu yapmak ama olabildiğince yatay işlemlerden kaçınmak, fake'leri önlemek aslında. İşte PMax'in içindeki hareketli ortalamayı bu gördüğünüz değerlerle, harflerle değiştirdiğinizde bu çok kolay olacaktır. Aynı zamanda burada ATR periyodunu onu da söyleyeyim. ATR periyoduyla çok oynamanız gerekmiyor. Yani İsterseniz değiştirebilirsiniz tabii ama ATR periyodunun etkisi daha sınırlı. Ama burada en çok etki eden, yani yaklaştıran veya uzaklaştıran, sinyal sayısını arttıran, daha çok konsantre olmanız gereken katsayı, yani coefficient ve move periyodu, bunlarla oynayarak daha sık veya daha az sinyal elde edebilirsiniz. Bunları optimize de edebilirsiniz. Sizlere göstereceğim. Şimdi TradingView'da nasıl açılıyor onu göstereyim. TradingView tarafına geldiğimizde ise grafik açtığımızda TradingView'da birkaç tane indikatör ekleme metodu var ama öncesinde size göstermem gereken önemli bir nokta var. Her seferinde bunu hatırlatıyorum çünkü paylaştığım göstergeleri insanlar göremediklerini söylüyorlar. Burada halka açık kitaplık seçildiğinde PMax yazdığınızda geliyor olması lazım. Ama başka bir yolu, yani daha garanti yolu, sizlerle Twitter sayfamdan ve bu videonun altındaki linkte TradingView'da paylaştığım indikatörlerin listesini paylaşıyorum. O listeden eğer PMax'i siz de yanındaki, şimdi gösteriyorum, yanındaki, evet şurada, yanındaki burada favorilerinize alırsanız, favorilerinize aldığınızda PMax'i favori komutlara ekle dediğinizde, bunu yaptığınızda PMax indikatörü artık sizin göstergelerinizin yanında şu küçük kutucukta bulunan bölümde favori komutlar arasına gelecektir. Bakın Profit Maximizer, yani PMax. Tıkladığımızda direkt açılıyor zaten. Yine bu hareketli ortalama değişimini burada biraz daha pratik yapıyoruz. Çünkü burada online bir uygulama olduğu için kodlamayı biraz ben yapmaya çalıştım ve hazırda zaten bu bahsettiğimiz 8 tane hareketli ortalama mevcut.
Ayarlarını da buradan içindeki ATR'nin uzunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz. Bu çok önemli değil. Burada önemli olan ATR multiplier'ı. Bu ne kadar küçük olursa o kadar yakın olur ve sık sinyal vermeye başlar. Uzattıkça da sinyaller biraz gecikir ama daha kaliteli sinyaller alırsınız. Bunun ayarını siz gözle veya birazdan paylaşacağım manuel optimizasyon yöntemiyle yapabilirsiniz getirilerini karşılaştırmak için. Aynı zamanda içindeki bu seçtiğiniz hareketli ortalamanın uzunluğuna da bakabilirsiniz. ATR'nin 2 tane hesaplaması var. Bir tanesi Matrix'te de 2 tane var ve ATR-E yazdığınızda orada ATR veya ATR-E yazmanıza göre değişiyor. Burada da şu klikle İkisini değiştirebiliyorsunuz. Daha erken, daha geç sinyal üretebiliyor. Bunu denemenizi öneririm ve hareketli ortalamayı gösterme seçeneği var ve bu çok mesela kesişim sinyallerini göster veya gösterme seçeneği var ve Pmax'te fiyatın kesişimleri var ki bence çok anlamlı değil ama yine de isteyenler olur diye koydum. Ve buradaki bu biraz süslü, işte bu süsü açıp kapatma, aradaki renklendirme burada seçeneği var Pmax'te. Pmax ile ilgili mesela burada hemen büyük resme baktığımızda işlem sayısını azaltmak için neler yapabiliriz? Çok basit. Buradaki EMA'yı daha yavaş hareket eden VAR'la değiştirirseniz standart ayarlarla bir anda işlem sayısı azalacaktır. Bakın tekrar yapalım. VAR yerine tekrar EMA'yı kullanıyorum. İşlem sayısı bakın buy sell sinyalleri ne kadar fazlalaştı. Ama burada tekrar şöyle biraz daha aşağıya alalım. VAR diye çevirdiğimizde işlem sayısının azaldığını, buradan da aslında hareketli ortalamalarla ilgili fikir edinebilirsiniz. Ve Zero Lag da çok hızlı hareket eder. Çok sinyal üretecektir muhtemelen. Bakın ne kadar çok sinyal üretti. Burada sizin sinyal sıklığınız ATR multiplier, yani aslında değiştirilebilecek, optimize edilebilecek veya size uyarlanabilecek çok fazla seçenek var. Benim önerim yatay piyasada Nvidia'dan şaşmayın. Ama EMA'da da ben genelde daha iyi getiriler getirdiğini gözlemledim. Siz de tabii kendi yorumunuzu veya işte trade alışkanlığınıza göre burada değişiklikler yapabilirsiniz. Bakın daha az sinyaller üretiyor. Daha geç sinyaller üretiyor. Daha az sinyaller üretiyor. Burada euro dolar parisesindeyiz ama geç de olsa yine de başarılı sinyaller üretiyor. Yani burada dipten aldırmaz, zirvede sattırmaz ama muhtemelen bir trend yakaladığında sizi üzmez Pmax. Yatayda da olabildiğince az sinyaller verir. Ne kadar çok yatayda kalırsa da tabii ki risk o kadar artıyor. Her indikatörde olduğu gibi. Ama Pmax bunu biraz daha aslında azaltıyor. Bu hatalı işlemleri biraz daha düşürmeye çalışıyor. Pmax'in olayı bu. Yani gördüğünüz gibi bakın zaten yukarı çıktığında Pmax'in üzerine hareketli ortalama çıktığında bir al sinyali olarak algılıyor. Altına indiğinde tıpkı Most gibi, süper trend gibi ikisine de benziyor. İkisinin güçleri bir araya gelip birleştirilmiş hali. Burada da hareketli ortalama çeşitleri bu şekilde değiştirilebilir Pmax'te. Bu bölümü en son süper trend videosunda yaptığımda çok ilgi alan bir taraftı, ilgi alan bir bölümde. O yüzden Pmax'te de bunu tekrar etmeyi uygun buldum. Ama tabii Pmax ile süper trend yaklaşık aynı indikatörler oldukları için, yani aynı mantıkta indikatörler oldukları için buradaki anlatım da süper trendtekinin benzeri olacak. Yani öncelikle biz hangi indikatörleri bir arada kullanmayalımı söylüyorum. Yani süper trendin içinde ATR ile volatilite ölçen bir yapı var. O yüzden volatilite ölçmesine gerek yok sizin yanında kullanacağınız indikatörün. Bu arada yani sadece Pmax'te de işlem yapılabilir tabii ki ama yanında birçok insan onaylayıcı indikatöre ihtiyaç duyuyor. Ama burada seçilmemesi gerekenleri önce söyleyelim. İçinde Bollinger Bandları, Keltner kanalları gibi ATR ve standart sapma bulunan aslında volatilite ölçen indikatörler burada Pmax ile birlikte kullanmak çok anlamlı olmayacaktır. Pmax aynı zamanda bir iz süren stop indikatörü. Yani yanında kullandığınız indikatörün de Most, Super Trend gibi zaten onlardan türetilmiş bir indikatör. Kullanılmaması tavsiye olunur ama ben Most ile birlikte harika bir trade sistemi buldum ve bununla başarılıyım, iyi para kazanıyorum, yapıyorum, ediyorum diyenler oluyor. Bana yazıyorlar Super Trend ile birlikte harika kullanıyorum diye. Saygı duyuyorum. Ama yani aynı anlamda indikatörlerin bir arada olması çok doğru olmayabilir. Ama sizin trade anlayışınıza o yatkınsa, o uygunsa neden olmasın?
Ben o yüzden Easter Stop indikatörlerinin de PMAX ile birlikte kullanılmaması taraftarıyım. Sadece bu benim görüşüm tabii ki. Yine neler kullanılabilir peki? İşte PMAX'in içinde olmayan, eksiklerini giderebilecek bir şeyler olabilir. Momentum ölçebilir. Momentum ölçebilen stokastik RSI, CCI, TD Sequential gibi indikatörler işe yarayacaktır. Hatta daha önce Supertrend videosunda da örneklerini göstermiştim. Burada RSI'yi, CCI'yi ve stokastiği, bence hatta MFI'yi Inverse Fisher Transform'la denerseniz çok daha anlamlı sinyaller üretebilirsiniz, onaylar alabilirsiniz. Böyle o zigzaklardan kurtarırsınız aslında indikatörleri ve daha net sinyaller alabilirsiniz. Bir deneyin derim. Inverse Fisher'ların da anlatımı YouTube kanalımda mevcut. Dileyen görebilir, izleyebilir, tatbik edebilir. Ve başka bir şey daha, trend göstergeleriyle, sizin manuel çizdiğiniz trend çizgileri, trend kanallarıyla, hareketli ortalamalarla, Fibonacci çizim araçlarıyla da PMAX bence kullanılabilir. İçinde hareketli ortalama var diyenler olacaktır. Evet var ama oradaki hareketli ortalama biraz daha fake'lerin önüne geçmek, hareketi belki birazcık daha törpülemek için kullanılmış. Oradaki hareketli ortalama bizim bildiğimiz mesela trend gösteren hareketli ortalamalar gibi değil. O yüzden hareketli ortalamalarla birlikte sizin bir sisteminiz varsa bir arada kullanmak anlamlı olabilir. Supertrend videosunda Inverse Fisher'larla birlikte Supertrend'in kullanımını göstermeye çalışmıştım. Tekrara düşmemek için bu sefer farklı bir yol gösterelim, farklı bir yol izleyelim. Burada yine göstergeler bölümünden Tilson'ı bulabilirseniz sizlerle paylaştığım hareketli ortalamalardan bir tanesi. Tilson'ın renk değişim sinyalleriyle bizim PMAX'in sinyallerini birleştirmek, harmanlamak buradaki hedefim. Bir hareketli ortalamayı kullanarak onun renk değiştirme sinyallerini elde etmeye çalışıyorum. Burada öncelikle Tilson'ı biraz daha kalınlaştıralım. Farklı bir görüntü, yani daha net görelim diye rengi. Burada Tilson'ı kalınlaştırdık. Bir de uzunluğunu da arttırıyorum. Çünkü bakın burada Tilson aslında biraz daha böyle trader işi, çok sık işlem yapmak isteyenler için geliştirilmiş bir indikatör. Öyle olduğunu düşünüyorum en azından ben. Ama PMAX biraz daha kontrollü, trend takibi ve trende yapışmayı hedefleyen bir indikatör. Yatayda Tilson çok fazla şaşıracaktır ama PMAX biraz daha bunu yavaşlatmayı planlıyor, daha az işlem yapmayı planlıyor yatayda. O yüzden ben Tilson'ı PMAX'e biraz uyum sağlayabilmesi için biraz daha periyodunu arttırdım. Mesela sondan başlayalım isterseniz. Sonda bakın neredeyse aynı barda ikisi de, ben Tilson'ı 30 yaptım standart ayarlarını sadece. PMAX'i de burada içindeki hareketli ortalamayı yatayda daha iyi çalışsın diye variable yaptım ama hareketli ortalamanın boyunu birazcık kısalttım. Yani yavaş çalışan bir hareketli ortalama varsa bunu manuel olarak, eğer gözle daha rahat anlayabilirseniz, manuel optimizasyonla, ilk önce gözle önemli olan sizin gözünüze güzel gelmesi al-sat noktalarının, ben hareketli ortalamayı yavaşlatıp ama ortalamanın uzunluğunu kısalttım. Böylece onu dengelemeye çalıştım. Daha net sinyaller alabilmek için. Bakın neredeyse sonda aynı barda ikisi birden Bitcoin 1 saatlik grafikte yaklaşık 10.600'den 11.300'e kadar alda, ikisi de böyle duruyor. Sat noktası da yaklaşık ikisinde de aynı. Başarılı bir nokta olup olmadığı tartışılır tabii ama yatay sonuçta. O yüzden orada bir al-sat zararı muhtemelen olacaktır. %100 başarılı indikatör yok sonuçta. Evet, burada da yine bakın sat noktası, başka ne vardı? Burada evet Tilson mesela burada bir al-sat yaparken aslında aynı noktada yine sat vermişler. Arada Tilson gereksiz işlemler yapıyor. Uzatsak bile boyunu renk değiştiriyor. Bakın şuraya bakalım. Burada bir al ve sat yapmış fakat burada PMAX onun bir tuzak olduğunu düşünmüş ve burada işlemini bozmamış. Satta kalmış ve PMAX burada yine avantajlı çıkmış. Bakın alda da şurada yine Tilson ufak bir hata yaparken PMAX'ten onay gelmediği için burada bir sat pozisyonu almamışız ve iyi de yapmışız. Pozisyonumuzu aynı yerde yine neredeyse bakın al vermişler. Bir bar gecikmeli belki Tilson'la PMAX arasında.
Ama aradaki fake'i yine Pimax yememiş. Burada da bakın neredeyse, yani bunları uyumlu çalışmasını istiyorsanız neredeyse aynı noktalarda al-sat sinyalleri veriyor. Bunu manuel gözle de yapabilirsiniz. Biraz da denk geldi açıkçası. Yatayda bakın Tilson sürekli renk değiştirirken kırmızı ve yeşil olarak Pimax kendisini stabil halde koruyor ve orada boş yere işlem yapmıyor. Pimax'i dediğim gibi tek başına da kullanabilirsiniz. Ben inverse fisher'larla kullanmanızı önerebilirim. Çok işe yarayacaktır. Diğer farklı her şeyle, Fibonacci çizimleriyle, her şeyle kullanılabilir aslında. Ama daha çok inverse fisher'lara dikkat edin derim. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi geldik ilgilenenler için Profit Maximizer indikatörünün optimizasyon, yani en iyi ayarları otomatik buldurma ya da işte manuel bir şekilde bulma ve backtest, alarm kurma ve tarama yapma. Bunu TradingView'da da paylaşacağım. Optimizasyon ve backtest dosyasını Matrix IQ için de sizlerle paylaşmış olacağım. Hepsi bu videonun altında linklerde olacak. Onları takip edip siz de yükleyebilirsiniz. Öncelikle optimizasyon, yani iyileştirme, aslında makyajlama, en iyi ayarları makinalara, bilgisayarlara buldurma veya TradingView tarafında manuel olarak yapma, bunları gösterelim. Önce Matrix'e başlıyoruz. Karşılaştırma bölümünde aslında birkaç optimizasyon sonucunu göstermiştim ama burada optimizasyonun nasıl yapıldığını bilmeyenler için System Tester videosunun kanalımda yüklü olduğunu bilmenizi isterim. Ben yine de basitten almaya çalışacağım. Sizlerle bu videonun altında paylaştığım dosyaları bilgisayarınıza yüklediğinizde, sistem al yaptığınızda, bu dosyaların yerine çıktığınızda zaten muhtemelen Profit Maximizer optimizasyon dosyasını göreceksiniz. Bunu aç dediğinizde sisteminize bunu açacak ve tamam dediğinizde de yükleyecek zaten, listede onun da ismi artık çıkacak. Normalde 3 parametresi var optimize edilebilen ama dediğim gibi karşılaştırma yaparken ben bu parametreyi 10 olarak sabitlemiştim, ATR periyodunu. Buradaki formüller hazır bir şekilde gelecek. Eğer içindeki ATR hesaplamasını değiştirmek istiyorsanız, daha farklı bir ATR yapmak istiyorsanız sadece ATR olarak bırakın. Yalnız al, sat, açığa sat, tüm formüllerdekini değiştirmeniz icap edecektir. Ben burada yine orijinal haliyle bırakıyorum. E harfini silmeniz yeterli. Ve daha önce de söylediğim gibi ben buradaki hareketli ortalamadaki hesaplama yöntemini, birçok hesaplama yönteminin kodunu vermiştim videonun başında. Onlardan bir tanesiyle değiştirebilirsiniz. Ben birkaç tanesini böyle yazarak hemen size göstereyim. Birçok hareketli ortalama var. Hangisini isterseniz onunla deneyebilirsiniz. Çok güzel sonuçlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Ben yatayda daha az işlem yapması açısından variable'ı denemek istiyorum. Burada fiyat seçeneğini de HL/2 mesela şuradaki açılış, yüksek, düşük gibi alanlardan birini tıkladığınızda değiştirirsiniz ama tekrar ediyorum, hepsini aynı şekilde uyumlu hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Burada Profit Maximizer'ın optimizasyonu içinde var standardıyla gelir. Bunu üstsel olarak E'ye çevirebilirsiniz. Farklı sonuçlar gelecektir. Ben var olarak koydum ama yani variable, bunu değiştirebilirsiniz, tekrar ediyorum. Buradaki değişkenler bölümünü siz kendinize göre genişletip daraltabilirsiniz. System Tester videosunu izleyin. Burada ben stop koymuyorum çünkü zaten bu bir iz süren stop indikatörü. O yüzden şu an XU100 son bir senelik simülasyonunu yapmak istiyorum. Son 2 senelik, hatta 2018'den bugüne son 2 senenin simülasyonunu yapacağım. Ulusal 100 endekste, endeks üzerinde gösteriyorum. Simülasyonda neye dikkat ediyoruz? System Tester bize Matrix'te otomatik olarak 12.100 farklı kombinasyonu deneyip içlerinden en iyilerini, en iyi 50 tanesini, 100 tanesini, siz kaç tanesini isterseniz karşımıza çıkarıyor ve bizler için ekrana getiriyor. Siz de bunlar arasından işlem sonuçlarına göre, yani seçim yaparak ona göre en iyi parametreleri, yani Pmax'in çalışan en iyi parametrelerini belirleyebiliyorsunuz. Yani bunu manuel yapmak çok zor. 3 farklı parametre var. Hatta hareketli ortalamayı da düşünürseniz 4. bir parametre daha var. Fiyatı düşünürseniz 5. Bu yüzden de Matrix burada imdadımıza yetişiyor. Yaklaşık gördüğünüz gibi 1 dakika bile olmadı, 10.000'i geçti. Birazdan sonuçları bize verecek. Ulusal 100 endekste son 2 senede acaba ne yapmış? Evet,
güzel getiriler sundu bize. Tabii ki bu getiriler fiktif getiri, teorik getiriler. Kayma ve komisyon da ilave etmek gerekecektir. Ve kesinlikle geçmişte oldu diye gelecekte de bu şekilde olacağının garantisi yok. Yani ben %141 kazandım gözüyle bakmayın ama normal bir indikatöre göre çok üst düzey ve az sayıda işlem yaparak elde edilen getiriler. Buradaki optimizasyon sonuçları 55-1-2 çıktı mesela. En iyi değerlerin bu olduğunu düşünüyorsanız siz de bunu tercih edebilirsiniz. İşlemlerin yerlerine bakalım. 14 işlem. Performansa bakıyorum. Burada PMAX'in performansı endeks yatay seyrederken 2 sene içerisinde %20 başlangıçtan itibaren gitmişken PMAX %140'lara bu test sonucuna göre ilerlemiş. Grafik üzerinde de gösterelim PMAX'i. Al ve sat verdiği noktaları burada görüyorsunuz o tarihten itibaren. Al ve sat verdiği, tabi aynı değerlerde açmadım ben, aynı değerlerde açalım daha anlamlı olsun. Rapora tekrar bakmam gerekecek. Bakıyorum burada ortalama işlem sayısı hepsi var. Optimizasyon 55-1-2 olarak kayıt etmemizi istiyor. Biz de PMAX'i 55-1-2 yapalım. 55 1 ve 2 şeklinde. Evet. Gördüğünüz gibi tam olarak al ve sat verdiği noktalar şu anda ekranda ve endeksin hareketlerine göre burada kırmızı ve yeşil barlar aldığı ve sattığı noktalar. Matrix'te bunu yapmak oldukça kolay. Şimdi TradingView sonra da Matrix IQ'ya geçelim. Evet, sizlerle paylaştığım bu videonun altındaki linklerden TradingView'da paylaştığım indikatörleri bulursanız ve orada göstergeler bölümünde PMAX Explorer Strateji Screener'ı seçerseniz PMAX stratejinizin sizlere sunduğu yüzde getiriyi, işlemi, işlem miktarını hepsini o açılan sayfada görebilirsiniz. Ayrıca bunun bir de tarama özelliği var ama onu Explorer yani tarama bölümünde anlatmak istiyorum. Burada iyileştirmeler yapıp mesela içindeki hareketli ortalamayı işte klasik var yaptıktan sonra tekrar strateji testi yaparsanız yüzdeleri işte içindeki parametrelerle oynayarak değiştirirseniz tabii ki manuel bunu yapmak durumundasınız maalesef. Yani mesela bunu 2.2 yapalım. Bunu 10 değil de biraz daha küçültelim. İşlem miktarında ve yüzdede ne gibi getiriler olacak? İşlem sayısına burada manuel backtest biraz zor olsa da Matrix gibi 12.000 taneyi bir dakikada yapmayacaktır. Ama size uyan ayarları bulmanız daha kolay olacaktır. Ben şu anda tarama bölümünü kapatmak istiyorum. Evet. Tarama bölümünü kapatalım. Onu tarama bölümünde, Explorer bölümünde göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada aldığınız ve sattığınız noktalara göre işlem sonuçlarını ve en uygun parametre seçimini TradingView kullanıcıları için de paylaşmış olalım. PMAX Explorer Screener'ı açtığınızda, bunu favorilere aldığınızda çok daha kolay. Bakın burada favoriler arasında bende çıkıyor. Yoksa göstergeler bölümünde PMAX yazdığınızda çıkıyor olması lazım. Bakın Strategy Screener. Eğer dediğim gibi burada daha fazla oku deyip favori komutlarıma ekle derseniz favoriler arasında da kolayca çıkacaktır. Görmüyorum diyenler için de ben dediğim gibi listesini bıraktım. O listeden burada manuel işlemler yapabilirsiniz. Şimdi IQ'dakini gösterelim. Matrix IQ tarafında biliyorsunuz Matrix IQ, Matrix'in yapay zeka destekli yeni ürünü, birçok üstün özelliği var. İki farklı dosya paylaşıyorum. Bunlardan ilki Matrix IQ için PMAX indikatör dosyası. Diğeri de sizlerle paylaştığım strateji dosyası. Bununla da backtest ve optimizasyon yapabileceksiniz. Öncelikle bilgisayarınıza bu dosyaları videonun altındaki linkten indirmelisiniz. Burada IQ Algo bölümünde kullanıcı indikatörlerine tıkladığınızda bir pencere açılacak ve açılan bu pencerede indikatör al dediğinizde indirdiğiniz yerde dosyanızı bulup bilgisayarınızda PMAX Profit Maximizer'ı seçip aç demeniz yeterli. Bunu da grafikte göster dediğinizde de grafik ekranında şu an mevcut grafiğimizde bakın karşımıza günlük burada karşımıza bir grafikte çıktı. O seçiliydi çünkü. Üzerine şöyle çift tıkladığımızda da ayarlarını yapabiliyoruz. Şimdi
indikatör tarafı değil de backtest tarafına bakalım. Yine IQ bölümünde strateji listesine girmeniz gerekiyor. Strateji al diyoruz. Yine indirdiğimiz yerde PMAX stratejisi burada var. Bunu backtest optimizasyonu yapalım. Backtest optimizasyonu yaparken işte optimize etmeye çalışıyoruz. Bitcoin'de çıkıyor. Buraya farklı enstrümanlar da ekleyebilirsiniz. Periyodu dakika seçmiş. Ben dakika değil de mesela bunu 60 dakika, 240 dakika, günlük bu şekilde ayarlayabiliyorum. ATR periyodunu çoklu seçim değil de aralık belirlerseniz 5'ten başlasın 55'e kadar beşer beşer tarasın şeklinde tüm iterasyonları yapacaktır. Hareketli ortalama periyodunda mesela 1'den başlayarak yine 55'e kadar birer birer seçebiliriz. Bu tamamen size bağlı. Katsayı ise 0.5'ten başlayarak mesela 5'e kadar çarpanımızı yine 0.5 atlayarak yapabiliriz. IQ'da güzel de bir özellik var. Burada hareketli ortalamayı üssel olarak standart alıyor. Bunu hareketli ortalamanın yanına bir de değişken veya farklı hareketli ortalamalar ekleyebiliriz. Burada tabi iterasyon sayısı artacaktır. Süre biraz daha uzayacaktır bu durumda. Şimdi 12.500 tane tarama yapıyor. Ben bir zaman aralığı belirlemek istiyorum. Mesela 25 Eylül 2020 değil de 2019'u seçsin. Yani yaklaşık bir yıllık bir periyodu tarasın diyelim. Burada kayma ve komisyon da dahil edebilirsiniz ve kaç tane sonucu göstermesini istediğinizi söyleyebilirsiniz IQ'ya. İki çeşit optimizasyon metodu var. Biri Grid Search. Grid Search biraz daha böyle az sayıda iterasyon yapacaksanız anlamlı. Çünkü Bayesian daha çok uzun sürüyor. Çünkü içinde yapay zeka destekli bir yoğunluk durumunu belirleyen bir bölüm var. O yüzden daha çok sayıda iterasyonlu, yani buradaki gibi 12.000 tane falan varsa Bayesian'da yapabilirsiniz. Uzun sürmesi sizin için problem olmaz. Çünkü Bayesian uzunlarda daha hızlı davranıyor açıkçası yaptığı iterasyon. Bitir dediğinizde burada beraber IQ'nun işte iterasyonları yaptığını göreceksiniz. İşte en iyi en kötü getiriler çıkacak. Bu zamanla ilerleyecek. Ben kestim, şimdilik kapattım. Bu sürekli devam edecek ve içlerinden listeden seçeceksiniz. Kısaca burada da anlatmak istedim. Backtest ve alarm tarafındaysa hemen kısaca göstereyim. Aslında biraz değindik. Buraya çok kısa geçeceğim. Hem TradingView'da hem de Matrix'te sizlere nasıl yapıldığını hemen gösterelim. Matrix için zaten biz hali hazırda optimizasyon yaptığımızda bu aynı zamanda backtest oluyor. Alarmlar da Matrix'te eğer ilgili grafik açıksa burada bize sinyaller değiştiğinde al-sat sinyalleri bizim için alttan bir pencere açılacak ve alarm verecek. Bunu otomatiğe bağlayıp robot kurabilirsiniz. Robot çalıştırmak videosu var, kanalımda bulabilirsiniz Matrix'te ve bu sinyallerle işte backtestlerinize göre optimizasyonlarınıza dilerseniz yapabilirsiniz ve buna göre robot çalıştırabilirsiniz dilediğiniz ayarlarla PMAX indikatöründe. TradingView tarafına gelelim şimdi. TradingView tarafındaysa indikatörü zaten açtığınızda karşınıza gelecek grafikte siz burada mesela ben hemen alarm çalsın diye 1 saniyelik grafikleri açacağım. Çok hızlı bir şekilde oluşacaktır muhtemelen. Tabi burada buy sell sinyallerini kapatalım çünkü onlar çok yukarıda kalıyorlar. Evet, sinyalleri kapattım. Evet, daha anlamlı oldu şimdi. Evet, sağ klik yaptığımızda ben 1 saniyelik grafiği açıyorum. Buradaki amaç hemen hızlıca göstermek. Alarm ekle bölümünde zaten indikatörün içinde kodlamada PMAX'e alarm gömülü ve bu alarmlar neler olabilir? Cross yani kesişim alarmı, al ya da sat kesişimi size alarm verecektir. Herhangi bir kesişim yaşandığında, şimdi muhtemelen bir kesişim yaşanır ve o kesişimle birlikte size alarm verecek. Burada PMAX, daha doğrusu TradingView şu anda bir türlü de kesişmedi inatla. Burada yukarı kesişim ve aşağı kesişim şeklinde iki farklı senaryo var. Onları birlikte yapabilirsiniz. Hala da aşağıya devam ediyor şu anda. Çok inatla bir türlü kesişim yaşamadık. Hemen bir yukarı gitse anında bakalım Bitcoin'de saniyelik grafikteyiz. Yukarıya doğru geldiğinde alarmımız tetiklenecektir. O sırada biz farklı alarmlar da kuralım. Mesela
Bir alarm daha ekleyelim. Bir de yukarı kesişim için alarm yapalım. Yukarı kesişim crossover. Aşağı kesişim de yani SAT sinyali de cross under. Bunları da yapabilirsiniz. Zaten şu an SAT sinyalinde herhangi bir sinyal değişikliğinde cross alarmı çalışacak. Mesela çalışmak üzere. Evet, şu anda kesişim alarmı çaldı. Bu şekilde grafik açıkken yine Matrix'te olduğu gibi siz de alarm kurabilir ve bu alarmlara göre işlem yapabilirsiniz backtestlerinizde. Evet, sıra geldi Explorer yani Screener bölümüne. Matrix'te bu son derece kolay, ilgili dosyaları sizlerle paylaşacağım, Max dosyalarını, ve siz de kolaylıkla tarayabileceksiniz. Göstereceğim şimdi nasıl yapıldığını. Yani sonbarda al verenler, sat verenler nasıl taranır, ama TradingView'da sonradan eklenen indikatörler biliyorsunuz taranamıyor normalde. Ama kodlama yoluyla bunu aşmak mümkün. Yaklaşık 300 satırlık bir kod oldu. Bunun için yardım eden arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Kodlama ile birlikte PMAX'i tarayabileceğiz 20 enstrümanda TradingView'da. Şimdi dilerseniz bunların nasıl olduğunu gösterelim. Önce Matrix ekranlarındayız. Matrix ekranlarında sizler için ben bu videonun altında Matrix için 2 tane al ve sat, PMAX için sonbarda al ve sat verenler hazır kodunu paylaştım. Zaten daha önce al sat sinyallerini de paylaşmıştım. Explorer'ı kullanmayı bilmiyorsanız Matrix hisse tarama videosunu inceleyebilirsiniz kanalımdan. Şimdi PMAX al verenleri, burada sistem al yaparsanız sizle paylaştığım dosyaları, PMAX al verenleri göreceksiniz. Ekleyip çalıştır dediğinizde zaten karşınıza hisseler çıkacak. Buradan istediklerinizi seçebilirsiniz. Periyodu, gün, ay, haftalık istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hatta bir şey daha gösterelim, tekrar açalım. PMAX al verenlerde az önce size söylediğim parametre ayarlarını da buradan yapabilirsiniz. Ben standart ayarlarla yapıyorum ama sizin daha beğendiğiniz ayarlar vardır. Onları değiştirebilirsiniz. ATR'yi, buradaki E'yi silerseniz normal klasik ATR ile hesap yapar. Buradaki işte daha önce de bahsettiğim hareketli ortalama türlerini de değiştirerek farklı hareketli ortalamalara göre sonbarda al verenleri bulabilirsiniz. Ben şimdi hızlıca zaten al verenleri hemen burada listelemek istiyorum. Çalıştır diyorum. Saniyeler içinde 500 tane hisseyi tarıyor. Klimasan, Özak, Gayrimenkul ve Select çıktı. Bakalım doğru mu? Matrix bu konularda pek şaşırmaz. TradingView'da bazen son saniyede görebiliriz. Bu arada biz içindeki hareketli ortalamayı E yapmıştık. Burada var olarak kaldı. Onu düzeltelim. Hemen hareketli ortalamasını var yaptım. Kaydettim. Standart ayarlarla bakın sonbarda işte ne oldu? Select gördüğünüz gibi karşımıza çıktı ve bize sonbarda kestiğini görebiliyoruz. Başka ne vardı? Özak Gayrimenkul. Onun da sonbarda kestiğini burada görebiliyoruz. Sonbarda al vermiş ya da Klimasan. Bunlar örnek tabii. Şu anda hani anlam yüklemeyin lütfen. Standart ayarlarıyla üstel hareketli ortalama içinde varken sonbarda kesenleri, al verenleri bulduruyor bize bu. Neydi? Klimasan, Özak, Select. Sat verenleri de buldurur. Sonbarda sat verenleri de aynı şekilde tarayabilir, yapabilirsiniz. Çok üzerinde durmayacağım. Zaten bunu bilenler çok rahat kullanmayı biliyorlar, nasıl yapılacaklarını. Şimdi hemen TradingView tarafına geçiyorum. TradingView'da sizlerle daha henüz paylaştığım bu PMAX, Explorer, Strateji ve Screener'ı tıkladığınızda favorilerinizi alırsanız favori komutlarınız arasında PMAX Screener çıkacaktır. Biraz önce zaten nasıl açılışı yapıldığını anlatmıştık. Şimdi bundan nasıl tarama yapılacak onu gösterelim. Favoriler bölümünde bakın burada PMAX, Strateji ve Screener var. Tabi bu strateji de içinde olduğu için biraz açılması yavaş olabilir. Ama burada yani biz normalde olmayan bir özelliği TradingView'a ekliyoruz. Tarama özelliğini. Şimdi hatırlayalım. Standart EMA ile standart haldeyken sonbarda al verenler birkaç tane Türk borsasında vardı. Burayı ben 20 taneye göre ayarladım çünkü çok uzun sürüyor. 40 tane limit var. 20 taneyi aynı anda tarayabiliyoruz. Burada çeşitli işte isterseniz Bitcoin, isterseniz başka bir şeyi, herhangi başka bir şeyde tarama yapabiliyorsunuz. Forex tarafında istediğiniz herhangi bir şeyi buraya ekleyebiliyorsunuz. Mesela BTC USDT yazdığınızda zaten hemen
hangilerinin gelebileceği geliyor ve biz de burada işte Binance'i ekledim. Başka neler olabilir? Şuna bakalım. Select, Klimasan ve aynı zamanda başka ne vardı? Sanırım evet bir tane daha vardı. Özak Gayrimenkul vardı galiba. Evet. Aynen. Bunlar sonbaharda çıkanlardı. Tamam dediğimizde bakın burada birkaç tane şey göreceksiniz. Sizin burada yazdığınız 20 tane, ben bazılarını boş bıraktım. Buraya dilediklerinizi yazabilirsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz de. Yani istediğinizle farklı bir işte enstrümanla değiştirebilirsiniz. Mesela buraya Petkim'i ekleyelim. Veya işte XRP'ye ekleyelim. Hangi borsada neyi istiyorsanız bu şekilde bulabilirsiniz bakın. Ekledim. Bunların sonbaharda al verdiklerini, sat verdiklerini biz şuradan ayarlıyoruz. Yani potential reversal dediğimiz bakın potential reversal sonbaharda burada trend değiştirenler yani yukarı ya da aşağı olanları verir. Burada kontrol etmeniz lazım. Yani sonbaharda al veya sat verenler potential'da çıkar. Potansiyel. Neden potansiyel? Çünkü sonbaharın değişme ihtimali var. Sonbaharda fikir değiştirebilir. O yüzden potansiyel. Ama tabii şu an piyasa akmadığı için sonbahardaki bu değişim pazartesi confirmed olarak işleyecektir. Bunu en iyi anlamanın yolu hemen Matrix'ten bir önceki barda al verenlerin de listesini çıkaralım. O zaman confirmed reversal'a eklenecek mi onu bulalım. Evet, bir önceki barda PMAX al verenleri bulmak istiyorum. Onu Matrix'ten çalıştır dediğimde sadece işte tarihi bir gün geriye, bir gün iş günü geriye yapmam gerekiyor. Tarih seçiniz diyorum. Acaba bir önceki barda al veren var mı? Kortsa, Turkcell, Brisa. Şimdi ben eğer doğru yapmışsam Kortsa, Brisa ve Turkcell'i de buraya eklediğimde confirmed reversal'ların arasında olacaklar. Çünkü onlar bir bar önceydi. Bakalım Kortsa, Brisa ve Turkcell'i de ekledim. O zaman onlar onaylanmışların arasında olacak. Bakın onaylanmışların arasında yani bir bar önce artık o son barın kapandığına emin oldu. TradingView pazartesi şu Select'i, Klimasan'ı ve Özak Gayrimenkul'ü confirmed'ler arasına koyacak. Ve böylece ne yapmış oluyorum ben? Burada bir bar önce artık geçmiş bunun repaint yapma ihtimali yok diyorum. Tabi şu anda da yok çünkü piyasa kapalı ama piyasa açıkken potential bölümündekilerin repaint yapma ihtimali var. Bu arada tekrar ediyorum aşağıya veya yukarıya kesenleri de bulduruyor sistem. Burada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Uptrend ve downtrend özellikleri var bakın dikkat edin lütfen. Burada uptrend sizin yazdığınız bu 20 tane enstrümanın içinde şu an alda olanları ve satta olanları belirliyor. Bu arada dikkat edelim lütfen. Bakın burada Özak Gayrimenkul hala satta gözüküyor. Klimasan Select. Çünkü son barın daha kapanmadığını düşünüyor TradingView. Aslında çoktan kapandı ama tabi sistem bu şekilde çalışmıyor. O yüzden son barı dikkate almıyor. Son barda da potansiyel işte al ve sat verenleri burada listeleyebiliyorsunuz. 10 taneyle sınırlandırdım. Biraz hızlı olması adına 20 taneyle özür dilerim. 40 tane yaparsam bu çok uzun sürüyor. Bu arada mesela bir saatliğe geçerseniz saatlikteki pardon bu bir saniye oldu. Bir saatliğe geçerseniz bir saatlikteki durumu size tarayacak. Seçtiğiniz burada belirlediğiniz hisse senedi, coin veya herhangi başka bir işte Amerikan işte piyasalarındaki başka diğer enstrümanlarla alakalı TradingView'da bulunan bütün ticker'ları, kısa adları burada kullanabilir ve gördüğünüz gibi basit bir şekilde şurada işleyebilirsiniz. Burada bu özelliği burada kapatabilirsiniz. Kapatırsanız burada artık gözükmeyecektir bir süre sonra. Biraz geç çalışıyor ama bu bile aslında yeterli bir hız bence. Yine içinde gömülü olarak PMAX indikatörü de var. PMAX indikatörünü de burada aynı kullanabilirsiniz ama geç tepki verecektir. Bu arada PMAX indikatörünün ayarlarını değiştirdiğinizde EMA'ya göre değil de mesela VAR'a göre yaptığınızda da sonbaharda al verenleri işte ya da potansiyel al verenleri, sat verenleri size sıralayacaktır. Bu şekilde gösterecektir. Buradan hatta neler yapabiliriz? Burada farklı renkleri değiştirebiliyoruz. Birçok şey yapabiliyoruz ama burada mesela buradaki parametrelerle oynadığınızda da o parametreye göre tarama yapar. Yani
İşte ATR'yi değiştiriyorum, katsayıyı değiştiriyorum. O parametreye göre sonbarda kesenleri mesela BIST Daily evet şimdi oldu bakın. Sonbarda bakalım şu ayarlarla dönüş işareti vermiş. Bakalım öyle mi? Evet, sonbarda bakın. Potansiyel olarak sonbarda al sinyali vermiş. Bunları da bize gösteriyor. Tarama bölümü de bu kadar. Bir Türkçe indikatör anlatım videosunda sonuna gelirken önemli birkaç duyuru yapmak istiyorum. İlk duyurum, ben burada mail adresimi paylaşıyorum ama bu mail adresimi profesyonel işbirlikleri için paylaşıyorum. Özelden kimsenin sorduğu kodlama veya işte algoritma sorusuna cevap vermiyorum. Eğer bana kodlama veya algoritma sorunuz varsa Twitter'dan herkesin göreceği şekilde sorarsanız ben de herkesin görebileceği ve faydalanabileceği şekilde cevap vermek isterim. Özel taleplerinizi eğitim@matrixdata.com'a iletebilirsiniz. Ben özel talepleri karşılamıyorum. Bu tarz maillere zaten yetişemiyorum. Bunun yanında ben başka bir duyuru da, İngilizce altyazı konusunda yabancılardan, TradingView'dan ve YouTube üzerinden yoğun bir talep var videolar için. Bunun için yardıma ihtiyacım var. İngilizce için ben en kısa videomla başlayayım, biraz deneyeyim dedim ama saatler içinde sadece 1 dakika falan doldurabildim. O yüzden yani ben kısa yolunu herhalde bilmiyorum bu işin. Çok vaktimi aldı ve böyle bir vaktim maalesef yok ona ayıracak. Eğer profesyonel anlamda bana yardımcı olmak isteyenler varsa karşılığında benim de onların bu yardımına cevap verebileceğim şekilde ben bu tarz yardım tekliflerine açığım. İngilizce konusunda bu videoların İngilizce altyazısının hazırlanması konusunda yardımlarınızı bekliyorum. Bununla ilgili olanlar varsa da bana bu mail adresinden yardımcı olmak isteyenler profesyonel anlamda ulaşabilir. Ben de sizlerle son vedada Twitter, YouTube ve TradingView adreslerimi hatırlatmak isterim. TradingView mesajlarına cevap veremiyorum. YouTube'da ve Twitter'da olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese sevgiler. Umarım herkesin faydalanabildiği bir eğitim videosu olmuştur.